Şimdi avucunu aç. Sol avucunu yukarıya, gökyüzüne doğru çevir ve parmaklarının boyuna çok dikkatli bir şekilde bak. Çocukluğundan beri kalabalıkların içinde hissettiğin o "ben buraya ait değilim" duygusunun sadece basit bir depresyon, sıradan bir uyumsuzluk olduğunu mu sanıyorsun? Oysa İbni Arabi, asırlar öncesinden ruhuna dokunacak o sarsıcı gizemi fısıldıyor. Bedeninde imza var. Bu video, o her yerde karşına çıkan, seçildiğini gösteren 7 işaret tarzındaki sıradan videolardan biri değil. Bugün seninle bir test yapmıyoruz. Ruhsal bir hastalık teşhisi de aramıyoruz. Bugün, Yaradan'ın senin bedenine, o mukaddes et ve kemik sarayına yerleştirdiği o muazzam gizemi birlikte okuyacağız. Kendi ellerine, tenine ve gözlerine ilk kez bir yabancı gibi değil, o ezeli mektubun şifrelerini çözmeye çalışan bir kâşif gibi bakacaksın. Çünkü sen, bu koca kainatın dışında tesadüfen savrulmuş bir toz zerresi değilsin. Sen, bu muazzam varlık nizamının ta kendisisin. Büyük bilge İbni Arabi Hazretleri, o devasa El-İnsanül Kebir öğretisinde şöyle der: Alem, büyük bir insan, insan ise küçük bir alemdir. Bu muazzam hakikate göre, gökyüzünde dönen o ezeli felekler, parlayan yıldızlar, yeryüzündeki nehirler, dağlar ve vadiler aslında senin bedeninde birer fiziksel karşılık bulmuştur. Senin etin topraktır, kanın yeryüzünü besleyen nehirlerdir. Ruhun ise o ilahi nefestir. Yaradan seni bu dünyaya göndermeden önce, senin kaderinin o ince ve mukaddes hatlarını doğrudan bedenine bir mühür gibi kazıdı. Ruhunun ezel bezminde taşıdığı o asil vazifeyi, bedendeki o fiziksel nispetlerle görünür kıldı. Eşsiz bir elmas gibi dikey zamanın ateşinde işlenirken, bedenin de bu büyük işçiliğin izlerini taşımaya başladı. Şimdi o bedensel haritayı, o gizlenmiş ilahi mektubun 3 büyük nişanını birlikte okumaya hazır mısın? Şimdi sol elini tekrar göz hizana getir. Yüzük parmağın ile işaret parmağının boyunu milim milim kıyasla. Eğer yüzük parmağın işaret parmağından belirgin bir şekilde daha uzunsa, ruhunun o ezel bezminde aldığı o nişanı okumaya başladın demektir. Zahiri bilimler bunu hormonlarla, anne karnındaki biyolojik süreçlerle açıklar. Fakat tasavvuf geleneğinde İbn Arabi'nin o hikmet pınarından süzülen bilgilere göre biliriz ki, bu alemde hiçbir yaprak bile o mutlak gücün izni olmadan kımıldamaz. Öyleyse senin parmaklarının bu milimetrik ölçüsü nasıl bir tesadüf olabilir? Tasavvufi bakış açısına göre, yüzük parmağının işaret parmağını geçmesi, senin fıtratındaki celal ve cemal sıfatlarının o sarsılmaz dengesini simgeler. Bu uzunluk, senin boyun eğmek, başkalarının çizdiği o sığ ve hazır yollardan gitmek için değil, kendi hakikat patikanı, kendi nurlu yolunu cesaretle çizmen için gönderildiğinin bedendeki en çıplak delilidir. Bu, merhametle yoğrulmuş bir cesaret, zayıfı korumaya adanmış derin bir sorumluluk duygusudur. Yüzük parmağındaki bu uzunluk, fıtratındaki o koruyucu ve idare edici enerjinin, ilahi bir mesuliyetin bedenindeki imzasıdır. Sen, bu dünyaya sadece nefes alıp vermek için gelmedin. Sen, yol göstericilerin, koruyucuların ve değişim mimarlarının o görünmez hırkasını omzunda taşıyan o nadir zümredensin.
Kendini sıradan hissettiğin o anlarda bile o ellerine bak ve orada yazılı olan o gizli vaadi hatırla. Senin fıtratındaki o ilahi potansiyel bir kandil gibi uyanmayı bekliyor. Şimdi ikinci nişana geçelim. Bunun için elini diğer kolunun üzerine koy, teninin o hassas yapısını, dokunmaya karşı olan o aşırı duyarlılığını hisset. Sadece fiziksel bir dokunuştan bahsetmiyorum. Sen bir odaya girdiğinde, daha hiç kimse tek bir kelime bile konuşmadan oradaki havayı, insanların kalbindeki o görünmez ağırlığı saniyelerin içinde sezersin. Kalabalık bir ortama girdiğinde bedeninin aniden ağırlaştığını, nefesinin daraldığını fark edersin. Sanki o insanların zihnindeki karmaşa, kalplerindeki o karanlık hırslar senin tenine batıyor gibidir. Biri sana en tatlı gülümsemesiyle yaklaşırken bile onun arkasındaki o gizli yalanı, o samimiyetsizliği anında ayırt eden bir gönül gözün vardır. İnsanlar senin bu haline aşırı hassas, alıngan ya da zayıf diyebilir. Oysa İbn Sina'nın o 1000 yıllık bilgeliğinde fısıldadığı o sarsıcı gerçeği hatırla. Ruh, gerçeğe yaklaştığında, bedenin frekansı, yalanı ve boşluğu kusturur. Bu bir hastalık değil kardeşim. Bu, senin teninde tecelli eden o keskin basiret ve feraset nurudur. Senin bedenin yalanı, yapaylığı ve dünyevi boşluğu sindiremiyor. O mukaddes ruhun yalan bir ortamda adeta zehirleniyor ve teninin hassasiyetiyle sana feryat ediyor. Burada hakikat yok. Kaç. Bu duyarlılık senin kalbini ve ruhunu koruyan o ilahi arınma kalkanıdır. Ruhun dünyalık çöplerle kirlenmesin diye tenini bir kale kapısı gibi hassas kıldı Yaradan. Şimdi, eğer yakınında bir ayna varsa, usulca ona doğru yönel. Ya da sadece telefonunun o karanlık ekranını yüzüne doğru çevir ve gözlerinin içine bak. Göz bebeğinin en derindeki o dipsiz, o sessiz karanlığa odaklan. Tasavvuf mektebinde göz, ruhun dış dünyaya açılan o en ince, o en doğrudan penceresidir. Bazı insanların gözlerinde, renkleri ne olursa olsun, tarifi imkansız bir derinlik, dilsiz bir sükûnet vardır. O gözlere baktığında sadece bir görme organı görmezsin. Bir gurbet hasreti, asıl vatanına dönmek isteyen bir ruhun o asil sızısını görürsün. İbni Arabi'ye göre göz, kalp aynasının dışarıya yansıyan en berrak levhasıdır. Eğer senin gözlerinde de o kalabalıklar içinde bile kaybolmayan hüzünlü derinlik varsa, bu senin ruhunun bu dünyada bir misafir olduğunun en büyük bedensel imzasıdır. Sen dünyaya sıradan bir gözle bakmıyorsun. Gözlerin her olayda o gizli ilahi matematiği, her yüzde o ezeli nuru arıyor. Sen baktığın yerde dünyevi menfaatleri değil, o derin anlamı ve Yaradan'ın tecellisini görüyorsun. Çünkü senin gözlerin yalnızca bakmak için değil, o büyük hakikati görmek için tasarlandı. Gördün mü kardeşim? Yüzük parmağındaki o gizli harita. Yalanı ve boşluğu reddeden o hassas tenin. Ve dünyaya ebediyet penceresinden bakan o derin gözlerin. Bunların hiçbiri birer tesadüf zinciri değil. Onlar bedende taşınan o gizli haritanın birbirine sıkı sıkıya bağlı parçalarıdır. Bu nişanlar senin bu dünyada neden sıradan bir hayat yaşayamayacağını, neden herkes gibi olamayacağını fısıldıyor. Büyük ruhlar ancak büyük fırtınalarda, büyük ateşlerde dövülerek olgunlaşır. Sıradan bir demir parçası soğuk suda dövülürken, asil bir çelik
ancak harlı ocaklarda pişer. Senin imtihanların diğer insanlardan daha çetin olması, o bitmek bilmeyen yalnızlığın bir ceza değil. Bedende taşınan o gizli haritanın seni asıl büyük menzile hazırlama şeklidir. Yaşadığın her kırılma, o sahte insan kapılarının yüzüne kapanması, seni o kırık aynalardan kurtarıp doğrudan o ilahi nura döndürmek içindir. Sana bu dünyada konforlu ve düz yollar vaat edilmedi. Çünkü sen, o görünmez hırkanın ağırlığını taşıyabilecek kadar güçlü bir ruhsun. Artık kendi bedenine ve kaderine bir yabancı gibi bakmayı bırak. Kendini sıradan sanarak, ben neden bu dünyaya uyum sağlayamıyorum diyerek o mukaddes emanete isyan etme. Sen o mülkün sahibinin ezelden beri koruduğu, üzerine kendi mühürlü imzasını attığı asil bir ruhsun. Ruhun bir kandildir. Senin o çektiğin acılar ise o kandilin yağıdır. Yandıkça etrafını aydınlatıyorsun. Şimdi o yorgun ellerini kalbinin üzerine koy ve o gizli imzayı, o büyük vazifeyi tüm hücrelerinde hisset. Eğer bugün bu kelimeler senin o karanlık odana bir nur düşürdüyse, bedende taşıdığın o gizli haritanın ne anlama geldiğini nihayet idrak ettiysen, sadece aşağıya in ve şu tek kelimeyi yaz. Anladım. Seçilmişliğimi, omuzlarımdaki o görünmez hırkayı ve bedenimdeki o ilahi imzayı anladım. Bedenin o ilahi nura ayna, ruhun her daim o sarsılmaz limanda güvende olsun. Şimdi benimle birlikte kalbinin en dilsiz, en yorgun köşesinden şu duaya amin de kardeşim. Ya Rabbi, yıllarca kendimi sıradan sandım. O kalabalıkların içinde kaybolmuş, o hassasiyetimi bir kusur olarak taşıdım. Oysa sen beni boş göndermedin. Bedenime bir harita yazdın. Ruhuma bir imza vurdun. O parmaklarımdaki gizem senin. O tendeki hassasiyet senin. O gözlerdeki derinlik senin. Beni bu haritayı okuyabilecek bir kalbe kavuştur. Omuzlarımdaki o görünmez hırkanın ağırlığını taşıyabilecek bir ruh ver. Ve o kandili hiçbir dünya rüzgarı söndüremesin. Amin. 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 En güzeline, en emine emanet ol kardeşim.